Şöyle bir hayal edin, bir adam yaptıklarıyla değil de sırf düşündükleri, sorduğu rahatsız edici sorular yüzünden yargılanıyor. İşte bu, tarihin belki de en ünlü davasının hikayesi. Platon'un bize aktardığı şekliyle Sokrates'in savunmasına dalıyoruz. Ve bakın, işin ciddiyeti en başından belli. İstenen ceza, ölüm. Gelin şimdi, öğrencisi Platon'un notlarından Sokrates'in mahkeme salonunda kendi ağzından dökülen o efsanevi savunmaya hep birlikte tanıklık edelim. Evet, başlayalım o zaman. Her şeyden önce kim bu yargılanan adam ve neyle suçlanıyor? Milattan önce 4. yüzyıl Atina'sına gidiyoruz ve Sokrates'e yöneltilen suçlamaların ne olduğuna bir bakıyoruz. Aslında işin en ilginç yanı şu ki, Sokrates'in durumu bayağı karmaşık. Yani sadece tek bir suçlamayla uğraşmıyor. İki ayrı cephede savaşıyor adeta. Bir tarafta yıllardır süregelen dedikodular. Hani o "bu adam tekin değil" tarzı iftiralar var. Diğer yanda ise onu suçlayan Meletos'un mahkemeye sunduğu resmi somut suçlamalar duruyor. Şimdi savunmanın tam da kalbine inme zamanı. Sokrates'in bütün bu sorgulama işini neden yaptığını anlattığı o meşhur kısım. Ona göre bu bir tercih meselesi değil, ilahi bir görev. Ve hikaye tam da burada başlıyor. Arkadaşı gidip meşhur Delfi kahinine soruyor ve kahinden inanılmaz bir cevap alıyor. Sokrates'ten daha bilgesi yok. İşte bu kehanet, Sokrates'in hayatını tamamen değiştiriyor. Onu Atina sokaklarında bitmek bilmeyen bir sorgulama macerasına atıyor ve aynı anda hem bir kahramana hem de bir halk düşmanına dönüştürüyor. Bir saniye durup düşünelim. Size birisi gelse ve yaşayan en bilge insan sensin dese, ne yapardınız? Herhalde çoğumuz gururlanırdık, değil mi? Ama Sokrates, o tam tersini yapıyor. Bu nasıl olabilir diyor, inanamıyor. Ve Tanrı'nın bu sözünü sınamak, kehanetin doğruluğunu kendi gözleriyle görmek için yollara düşüyor. İşte bu arayışını burada adım adım görüyoruz. İlk durağı politikacılar. Hani şu her şeyi bildiğini iddia edenler ama bir iki soruyla aslında hiçbir şey bilmedikleri ortaya çıkıyor. Sonraki durak şairler. Harika şeyler yazıyorlar ama yazdıklarını kendileri bile açıklayamıyorlar yani. Bilgelikten değil, bir tür ilhamdan geliyor. Son olarak zanatkarlara gidiyor. Onlar kendi işlerinde gerçekten ustalar, evet. Ama bu ustalığın onlara her konuda bilgelik verdiğini zannediyorlar. Kısacası bu yolculuk Sokrates'e sadece bilgeliğin ne olmadığını öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda Atina'nın en nüfuzlu insanlarını da fena halde kızdırıyor. Ve tüm bu arayışın sonunda Sokrates o meşhur sonuca varıyor. Diyor ki, benim onlardan tek bir farkım var. Ben hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Onlar ise bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar. İşte Sokratik bilgelik dediğimiz şeyin özü tam olarak bu. Kendi cehaletinin farkında olmak. Geldik davanın en can alıcı bölümüne, çapraz sorgu. Şimdi Sokrates'in o ünlü sorgulama tekniğiyle kendisine yöneltilen resmi suçlamaları nasıl bir bir çürüttüğüne şahit olacağız. Ve işte o an geliyor. Sokrates kendisini suçlayan Meletos'a dönüyor ve basit ama çok zekice bir soru soruyor. Söylesene Meletos, bu gençlerimizi kim daha iyi bir insan yapar? Bu soruyla birlikte roller bir anda değişiyor. Sanık, savcı oluyor. Meletos'un cevabı ise, yani gerçekten inanılmaz, diyor ki Sokrates hariç bütün Atinalılar gençleri daha iyi yapar. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca şehirde herkes bu işin uzmanı, bir tek Sokrates bozuyor. Sokrates de bu mantıksızlığın üzerine atlıyor tabii ki. İşte burada Sokrates o zekice analojisini kullanıyor. Peki diyor, atlar için de mi aynı şey geçerli? Bir kişi mi atlara zarar verir de geri kalan herkes onları iyileştirir? Hayır, tam tersi geçerlidir. Bu at terbiyecisi benzetmesiyle şunu gösteriyor. Eğitim, tıpkı diğer her uzmanlık alanı gibi kalabalıkların değil, bilen az sayıda insanın işidir. Meletos'un tezi yerle bir oluyor. Ve ikinci darbe de buradan geliyor. Meletos resmen kendi kendini çürütüyor. Bir yandan diyor ki Sokrates ateist, hiçbir tanrıya inanmıyor. Diğer yandan da iddiasız Sokrates yeni ruhani varlıklara, daimonlara inanıyor. Sokrates de hemen yakalıyor bu çelişkiyi. Hem ruhani varlıklara inanıp hem de nasıl tanrılara inanmayan bir ateist olabilirim ki? Meletos'un söyleyecek sözü kalmıyor. Ama işte tüm bu zekice argümanlara, Meletos'u düşürdüğü duruma rağmen jüri kararını veriyor. Sokrates suçlu bulunuyor. Ve şimdi davanın en dramatik aşamasına, cezanın ne olacağına karar verme kısmına geçiliyor. Ve biliyor musunuz sonuç o kadar kıl payı ki sadece 30 oy. Eğer 500 kişilik jüriden sadece 30 kişi farklı bir oy kullansaydı
Sokrates aklanacaktı. Bu kadar yakın olması yaşanan trajediyi daha da yürek burkucu kılıyor. Savcılığın talebi net, idam. Şimdi top Sokrates'te. O dönemdeki usule göre kendisi için bir karşı ceza önermesi gerekiyor. Ne önermiş olabilir sizce? Sürgüne gönderilmeyi mi, yoksa büyük bir para cezası mı? Bekleyin. Cevabı jüriyi şoke ediyor. Yalvarmak bir yana diyor ki, bu yaptığım hizmetler için ben neyi mi hak ediyorum? Bence olimpiyat şampiyonlarına yapıldığı gibi Pritaneon'da, yani devletin şeref salonunda ömür boyu bedava yemekle ödüllendirilmeyi hak ediyorum. Bu bir ceza önerisi değil, resmen bir meydan okuma. Ve işte bu cüretkar tavır onun kaderini kesin olarak belirliyor. Ve karar veriliyor, ölüm. Artık ölüme mahkum edilmiş olan Sokrates son bir kez konuşuyor ve bu konuşma ölümden neden korkmadığına dair felsefe tarihinin en unutulmaz tiratlarından biri oluyor. Felsefesinin tam da merkezindeki o fikri söylüyor. Ölümden korkmak, diyor. Bilge olmadan kendini bilge sanmaktır. Çünkü hiç kimse ölümün ne olduğunu bilmiyor. Bilmediğin bir şeyden korkmak, bilmediğin bir şeyi bildiğini iddia etmektir. Bu da cehaletin ta kendisidir. Ve argümanını çok basit iki ihtimale indirgiyor. Diyor ki, ölüm ya bir hiçliktir, rüyasız derin bir uyku gibi, bundan daha huzurlu ne olabilir ki? Ya da ikinci ihtimal, ruhun başka bir aleme göç etmesidir. Bu daha da harika. Çünkü o zaman geçmişin bütün kahramanlarıyla, düşünürleriyle tanışıp onlara da sorular sorabileceğim. Yani her iki durumda da korkacak hiçbir şey yok. Peki, tamam. Bütün bunlar 2400 yıl önce oldu. Bizim için bugün neden önemli? İşte şimdi Sokrates'in arkasında bıraktığı o devasa mirasa bakma zamanı. Çünkü o, kendisini uyuşuk bir ata benzettiği devleti sürekli rahatsız edip uyandıran bir at sineği olarak gördü. Çünkü o, bize hazır cevapları kabul etmek yerine her şeyi ama her şeyi sorgulamanın gücünü gösterdi. İyi bir hayatın para pul değil, bilgi ve erdemle mümkün olduğunu öğretti. Ve tabii ki o ölümsüz sözüyle, sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez. Başladığımız bu görüntüye geri dönelim. Artık biliyoruz ki o gün Sokrates'in baldıran zehrini içmesi bir bitiş değildi. Tam tersine bu ilkeli duruşu onu düşünce özgürlüğünün bir sembolü haline getirdi ve Batı felsefesini kökünden değiştirecek bir devrimi başlattı. Ve sunumu Sokrates'in jüriye söylediği o tüyler ürperten son sözleriyle bitirelim. Artık ayrılma vakti geldi çattı. Ben ölüme gidiyorum, siz ise yaşamaya. Hangisinin daha iyi olduğunu ise Tanrı'dan başka kimse bilemez. Bu soru 2400 yıldır hala havada asılı duruyor.